Londra'da yemek konusunda şanslı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada dünya mutfağına erişmek çok kolay. Dışarıda yeme içme diğer ülkelere göre pahalı, evet, ama her bütçeye uygun bir yer bulmak da mümkün. Ben de yelpazeyi biraz geniş tutmaya karar verdim. Lüks restoranlardan da bahsedeceğim, sokak lezzetlerinden de. Bu arada videomu ilk defa izliyorsan ben Bahar ve bu kanalda seyahat, kültür ve hayata dair şeyleri Londra'dan bildiriyorum. Başta birkaç konuya dikkat çekmek isterim. Mesela restoranlara gitmeden sayfalarından rezervasyon kabul edip etmediklerine bakmanda fayda var. Hem ne yiyeceğine karar verebilir hem de ortalama ne kadar ücret ödeyeceğini görebilirsin. Videoda aynı zamanda bakery denilen pastane, fırın tarzı yerlere de ağırlık verdim. Çünkü buralarda kahvaltı yapabilir, güzel bir tatlı yiyebilir, öğle yemeğini bile sandviç tarzı bir yiyecekle geçiştirebilirsin. Tabii bu konuda şehirde çok fazla alternatif var. Ben seni en iyileriyle tanıştıracağım. Eline bir çay ya da bir kahve, yanına da atıştıracak bir şeyler alırsan bu videonun yanında iyi gider. Hadi lezzet turumuz başlasın. Londra'da kahvaltı mekanlarından başlayalım. Hazır buraya gelmişim, fasulyeli İngiliz kahvaltısından yemeden gitmem dersen ilk önerim Ivy olacak. Burası çok şık ve zincir bir restoran. Benim en sevdiğim Chelsea'deki şubesi. Sadece kahvaltı veya brunch için değil, öğle ve akşam yemekleri için de gelebilirsin tabii. Ama ben buranın vejetaryen kahvaltı seçeneğini çok seviyorum. Normal İngiliz kahvaltısında yemeği tercih etmediğim etler olduğu için vejetaryen olanı alıyorum. Ama gerçekten çok lezzetli ve doyurucu olduğunu söyleyebilirim. Çay ve kahvaltı tabağı 20 pound civarında tutuyor. Hafta sonu gelirsen kahvaltısıyla birlikte şampanyasını yudumlayan çok insan göreceksin. İngiltere'nin diğer şehirlerine de açılan zincir bir kahvaltıcıdan bahsedeceğim. Breakfast Club buralarda çok meşhur. Biraz salaş ama keyifli bir mekan. İçerideki atmosfer 80'lerin Amerikası. Mekanın klasik tatlarından biri de All American. Benim tercih ettiğim genelde o oluyor. Tabakta patates, yumurta, pankek ve sosis geliyor. Yine et konusunda hassassan etlerin vejetaryen alternatifleri de var. Yanında kahve ile yaklaşık 20 pound tutuyor. Granger & Co.'nun Notting Hill'deki şubesine gidiyorum ve ne zaman gitsem yediğim tek bir şey var. Ricotta Hotcakes. Bildiğimiz pankeklerin pufuduk ve kalın versiyonu diyebiliriz. Yanında muz ve şurupla birlikte 3 parça şeklinde kocaman bir tabak olarak geliyor. Pankek fiyatı 16 pound. Yine yanında çay ya da kahve ile yaklaşık 20 pound'a çıkıyorsun. Nerede olursam olayım Türk kahvaltısından şaşmam dersen Carnaby'de bulunan Zahter'de serpme kahvaltıyı deneyebilirsin. Zahter benim Londra'da çok severek gittiğim bir restoran. Yöresel lezzetlere katılan yeni yorumlarla hem sunum hem de tat olarak çok başarılı buluyorum. Buranın fiyatı diğer bahsettiğim mekanlardan biraz yüksek. Ama şimdiye kadar yediğim her şey çok lezzetliydi. Serpme kahvaltı fiyatı 38 pound. Biz genelde serpme kahvaltı yanına menemen gibi bir şey daha söyleyerek 2 kişi paylaşımlı yiyoruz. Benim vaktim zaten kısıtlı. Uzun uzun oturup kahvaltı keyfi yaparak değerli vaktimi harcayamam diyorsan bakery'lere göz atacağız. Restoranlara göre çok daha ucuz bu alternatif. Hem de hamur işlerini seviyorsan bayılacağın mekanlardan bahsedeceğim. Buralarda çıkan ürünlerin hepsi günlük oluyor ve çok taze. Şunu söylemeden geçemem. Türkiye'de neredeyse adım başı karşımıza çıkan zincir kahvecileri burada mümkünse girmemeye çalış. Zaten bildiğin tatlar, döndüğünde yine yer içersin. Burada özellikle lokal kahvecileri deneyimlemeye bak. Genelde kahve fiyatları yaklaşık 3 pound, tuzlu ya da tatlı hamur işleri de 3 ile 5 pound arasında değişebiliyor. Kensington'daki organik kahveci Hicem ilk tavsiye edeceğim yer. Burası Hyde Park'a çok yakın bir konumda. Kahveleri çok lezzetli oluyor ama asıl olayı Danimarka'nın ünlü hamur tatlılarından yapıp satıyorlar. Eğer baharatlı tatlarla aran iyiyse buranın hamur işlerini denemeni öneririm. Yalnız herkese hitap etmeyebilir. Kakuleli kardamom bun buranın imza tatlısı. Baharat sevmiyorsan klasik brownie, cookie gibi seçenekleri de var tabii ve hepsi çok taze. Hicem çok küçük bir kahve dükkanı ve önünde her zaman sıra oluyor. Bir diğer önerim Notting Hill'deki Layla. Sabah erken saatlerde gidersen kruvasanlarını denemeni tavsiye ederim. Benim yediğim fıstıklı çikolatalı hamur tatlısı inanılmaz lezzetliydi. Fortitude ile sosyal medya sayesinde tanıştım. Son zamanlarda Londralı influencerların paylaştığı bir mekan oldu burası. En meşhur tatlısı da Bean Ye. Tatlıyı görür görmez gözünde kalp olan emojiye dönüşüyorsun. Buranın bana en büyük sürprizi ise kahvesi oldu.
Çünkü gelenlerin hepsi tatlıları övüyor ama kimse kahveden bahsetmiyor. Burayı kahvesi yüzünden çok daha fazla sevdim. Sokağın başında tarçın ve vanilya kokularını duyuyorsun zaten. Direkt kokuyu takip edip burayı bulabilirsin. Londra'nın en iyi pastacılarından biri Peggy Portion. Cupcake konusunda da bir marka olmuş durumda. Burası klasik bir pastane konseptine sahip ama en süslüsü. Instagrammerların mutlaka uğradığı bir yer. Biz sadece süsüne para vermeyeceğiz tabii. Lezzet ödülleri de alan bir mekan aynı zamanda. Cupcake fiyatları 7-8 pound arasında değişiyor. Hep butik yerlere gitmiyorum tabii. Bazen neredeyse her mahallede olan zincir fırın ve pastaneleri de tercih ediyorum. Mesela Gales en sevdiklerimden biri. Sadece tatlı değil, tuzlu hamur işleri ve sandviçler konusunda oldukça zengin. Kahveleri hiçbir zaman hayal kırıklığı yaşatmadı. Kalacağın yere yakın bir Gales mutlaka vardır. En fazla 5-10 dakika yürürsün. Sabah çok erken saatlerde açılması da büyük avantaj. Joe the Juice yine zincirlerden biri. Buranın smoothie'leri çok meşhur ve çok lezzetli oluyor. Bir de tostları çıtır çıtır. Kahvaltıda ya da ayaküstü geçiştirilecek bir öğün için çok iyi bir alternatif. Tost ve kahveye yaklaşık 10 pound ödüyorsun ve oldukça doyurucu bir öğün oluyor. Mekanları oturup dinlenmek için de uygun. Şimdi bahsedeceğim yer sadece tek bir tatlı üstüne uzmanlaşmış bir yer. Bu yüzden ürünlerini kötü yapma gibi bir lüksleri yok zaten. Alternatif ürünleri yok çünkü. Kafede Nata, ünlü Portekiz tatlısı olan natalardan yapıyor ve sadece bunu satıyor. Eğer bu tatlıyı Portekiz'de deneme fırsatın olmadıysa bu lezzetle Londra'da tanışmanı isterim. Bir tane az gelebilir, en az 2 tane al. Tanesi 2,5 pound. Burada tatlılar günlük çıkıyor demeyeceğim, saatlik çıkıyor çünkü. Ve genelde hep yeni çıkanlara denk geliyorum. İçi muhallebimsi puding gibi, dışı çıtır bir hamur. Ilıkken yersen tadı zirvede. Buranın Camden dışında Soho'da, Hammersmith'te ve birkaç farklı yerde daha şubesi var. Ama adım başı rastlayabileceğim bir yer değil. Portekiz'den İngiltere'ye tekrar dönüyoruz ve güzel bir İngiliz çayı içiyoruz. Çay deyince İngiltere'de çok köklü markalar var ve Fortnum & Mason da onlardan biri. Flagship Store denilen ana mağazası Piccadilly'de ama tarihi Royal Exchange binası içinde restoran barı var. Burada mutlaka İngiliz çayı içmeni öneriyorum. Eğer afternoon tea denilen çayla gelen hamur işleri ve küçük sandviçlerle bir deneyim yaşamak istiyorsan önden rezervasyon yapman gerekir ve fiyatları kişi başı 35 pound'dan başlıyor. Bu rakam yüksek dersen benim yaptığımı yapabilirsin. Eğer yakınlardaysam çat kapı gidiyorum ve rezervasyonumun olmadığını, sadece bir bardak çay içip kalkacağımı söylüyorum. O zaman masalara değil de bar kısmını seni alıyorlar ki bence orası çok daha güzel. Burada çay menüsünden en havalısını seçiyorum. Sen kendi zevkine göre bir tane seçersin. Çay potla geliyor ve 2-3 fincan çıkabiliyor. 5-6 pound ödüyorsun ama bu arada hem mimarinin keyfini çıkarıyorsun hem de kendine 20-30 dakikalık bir reset atıyorsun. Burada kış aylarında en çok sevilen içeceklerden biri de sıcak çikolata. Çikolata konusunda yine çok başarılı İngiliz markalar var. Hotel Chocolate bunlardan biri. Sipariş verirken sıcak çikolatanın üstüne özel çikolata kremasından da ekletmeyi unutma. Ayrıca eve dönerken hediyelik çikolatalar da alabilirsin. Her mağazası kafe hizmeti vermiyor ama mesela Covent Garden'daysan buradaki şubesinde sıcak çikolatanı oturup içebilirsin. Fiyatı yaklaşık 4 pound. İngilizlerin meşhur birkaç yemeğinden biri olan fish and chips, burada her pub menüsünde olan bir yemek. Kızarmış balık ve yanında patates kızartması geliyor. İngilizler bunu birayla yemeyi çok seviyor. Birçok yerde fish and chips yedim. Her yerde çok lezzetli olduğunu söyleyemeyeceğim. Özellikle yağda kızartıldığı için iyi bir yerde yemek önemli. Zaten her gün yemeyeceğine göre bu ikonik lezzeti Londra'daki en iyi yerlerden birinde yemelisin. Mayfair Chippy'deki balıkların ne kadar lezzetli olduğu aldığı ödüllerden ve Michelin rehberinde yer almasından belli. Şimdiye kadar yediğimin en iyisi buydu. Balık ve patates yaklaşık 20 pound tutuyor. Burada küçük bir bilgi de paylaşmak istiyorum. İngilizler fish and chips yaparken balığın çıtır olmasını sağlayan sosun içine bira ekliyor. Alkol tüketmeyenler için bu bilgiyi özellikle paylaşmak istedim. Mayfair Chippy'nin menüsünde alkolsüz seçenek de var ve bence tadı birayla pişen balıktan çok daha lezzetli.
Madem Londra dünya mutfağına ev sahipliği yapıyor, o zaman neden Hint yemeklerini denemiyoruz? Disham'da All Day menüsündeki etler helal kesim olarak geçiyor ve 12'den sonra servis ediliyor bu yemekler. Disham, Londra'da çok popüler bir restoran zinciri. Rezervasyonlar için günler öncesinden masa tutman gerekiyor. Eğer rezervasyon yoksa kapıda saatlerce bekleyebiliyorsun ki İngilizler sabırla saatlerce bekleyebiliyor, hayret ediyorum. Ben de tabii denemek için birkaç kez gittim ama Hint mutfağı hayranı olduğumu pek söyleyemeyeceğim. Farklı tatlar denemek istersen gönül rahatlığıyla önerebileceğim yer tabii. Yemeklerinde yoğun baharat kullanıyorlar ama bamya kızartması, ızgara tavuğu ve sarımsaklı ekmeği favorilerim. İçecek konusunda yerel lezzetleri tercih etmeni tavsiye ederim. Şerbetler baharatlı yemeklerin yanında çok iyi gidiyor. 2 kişi paylaşımlı olarak yemekleri ortaya söylerseniz içeceklerle birlikte 50 pound civarında bir ücret karşılığında ilginç bir ziyafet çekebilirsiniz. Rüya Mayfair'de Anadolu lezzetlerine ev sahipliği yapan son derece şık bir restoran. Lezzeti, sunumu ve atmosferiyle Londra'da en beğendiğim restoranlardan biri. Mekan dünyanın en prestijli dergilerinden biri olan Forbes tarafından Londra'daki en iyi restoranlar arasında gösterilen bir yer aynı zamanda. Her zaman gittiğim bir yer değil, genellikle özel günlerde kutlama amacıyla gitmeyi tercih ediyorum. 2 kişilik akşam yemeği ve kokteyllerle birlikte genelde 200 pound civarında bir hesap geliyor. Başka bir Türk mekanına götürüyorum seni. Last Camden, yemekleri kadar Yeşilçam dekorasyonuyla da adından söz ettiren bir yer. Özellikle mezeleriyle Türkçe müzikler dinleyerek arkadaşlarınla keyifli bir akşam geçirebileceğin bir yer. Meze fiyatları 5 ile 10 pound arasında değişiyor. Bu arada triliçesi Türkiye'de birçok yediğim yerden çok daha güzeldi. Londra'da bir Türk mahallesi olduğunu biliyor muydun? Burası boydan boya Türk marketleri ve Türk restoranlarıyla dolu. Çok özlem duyduğumuz zamanlarda soluğu aldığımız bir yer Haringey. Eğer Londra'ya turistik amaçla değil de uzun süreliğine geliyorsan City of London'dan arabayla yaklaşık 40 dakika uzaklıkta Londra'nın kuzeyinde kalan bu bölgeyi aklının bir köşesine yaz. Evini özlediğin zamanlarda gelip kendini iyi hissedebileceğin, her dükkanda ve restoranda Türkçe konuşabileceğin bir yer burası. Burada birbirinden güzel ve nam salmış restoranlar var. Ama bu videoda tek bir yemeğe odaklandım. O da lahmacun oldu. Lahmacunu çok severek yediğim yer Antepliler. Fiyatı 4 pound civarında. Hem bütçeme uygun olsun hem de fazla zaman harcamayayım diyorsan sokak lezzetlerinin hepsini bir yerde bulabileceğin 2 mekandan bahsedeceğim. Bunlardan birincisi Covent Garden'da şehrin tam kalbinde yer alan Seven Dials. Hamburger, pizza, tatlı ne arıyorsan uygun fiyatla erişebileceğin koca bir yemek alanı. Yemeğini alıp ortak alanda oturup yiyebilirsin. Bir diğeri de Borough Market. Burada hem eve alışveriş yapabileceğin yiyecek pazarı var hem de yemek standlarının yer aldığı bir alan var. Özellikle balık, istiridye gibi tezgahlarda farklı tatlar deneyebilirsin. Bir de benim çok sevdiğim bir tatlıcı var burada. Adı Humble Crumble. Bisküvi ile cheesecake hamurunun ezildiğini düşün. Üstüne senin seçeceğin meyveler ve vanilya kreması ekleniyor ve sıcak sıcak servis ediliyor. Meyve sevmiyorsan hiç ekletmeye de bilirsin. Ben regular boy alıyorum. Fiyatı 7 pound. Bir de büyük boy seçeneği var istersen. Ama bence gerek yok çünkü bitirdikten sonra yeniden ücretsiz bir şekilde doldurtabiliyorsun. Belki 2 kişi dönüşümlü bile yiyebilirsiniz. Son olarak franchise bir hamburgerciden bahsedeceğim. Aslında çok güzel lokal hamburgerciler de var ama bunların genelde bir ya da maksimum birkaç tane şubesi oluyor ve Londra'nın her yerinde bulunmuyorlar. Bu yüzden çok sık karşına çıkabilecek Five Guys'ı alternatif olarak listeye ekliyorum. Five Guys Amerikan bir zincir. Bunların hamburgerini, patatesini ve milkshake'ini diğer fast foodçulardan daha lezzetli buluyorum. Patatesleri fıstık yağında kızartılıyor. Tadını çok seviyorum. Zaten içeri girince seni bir kutu fıstık karşılıyor. Yanında küçük kaplarla doldurup yemek ücretsiz. Milkshake'ini de denemeni şiddetle tavsiye ediyorum. Hamburgerleri diğer zincirlerden bir tık pahalı. Yediğim cheeseburger yaklaşık 10 pound ama yanına bir de patates ve milkshake ekletirsen bir menü 20 pound'dan biraz fazla tutabiliyor. Bunlar benim Londra'da dışarıda bir şeyler yiyeceğim zaman tercih ettiğim mekanlardı. Belki içlerinden birkaçı ilgini çekebilir ve denemek istersin diye seninle de paylaşmak istedim. Bu içeriklerin devam etmesini istiyorsan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Cheers!